Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum hepiniz çok iyisinizdir. Keyfiniz ve sağlığınız yerindedir diye ümit ediyorum. Şimdi bugün bir iş ve kariyer açılımı yapacağız. 2 adet destek kullanacağım arkadaşlar. Şöyle, ilk destemiz Işık Kahini destesi, ikinci destemiz ise Modern Klasik Tarot destesi. Şu şekilde de göstereyim yakından. Zaten biliyorsunuz bu desteği sık sık kullanıyorum. Bir de Modern Klasik Tarot destesini kullanacağız bu açılımda. Evet, kariyer açısından, yani iş ve kariyer açısından gündemdeki enerjilerinizi ve yakın gelecek enerjilerinizi inceleyeceğiz. Ne durumdasınız? E, Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bilinçaltınızda buna yönelik neler var? Yani belki sizin bile farkında olmadığınız. Buna yönelik ne gibi konular var? Bunlara bakacağız. Eğer seçiminizi yaptıysanız arkadaşlar, ben birinci deste olan Işık Kahini destesinden açılıma başlıyorum. İyi seyirler. Şu ısrarla gelmek istiyor sanki. Evet. Alalım bakalım. Arkadaşlar kartlar buraya düştüğü için bunları alacağım. Biraz sonra da açacağım. Önce şu yukarının kartını da bir alalım. Hiç onları bozmak istemedim şu anda. Öyle hissettim ki gelmek istediler diye düşünüyorum. Evet, hatta şöyle bir ayarlama yapalım. Şöyle yapalım. Hatta 3 tane kart düşmüş arkadaşlar. 3 tane Osho kartımız, Osho dönüşüm kartımız düşmüş. Tabii ki onları aldık. Evet, tarot kartlarımızı seçelim.
Gerçekten çok etkileyici bir değişim ve dönüşüm enerjisi var arkadaşlar. Bu desteği seçen arkadaşlarımız için. Şimdi kartlarımız görünüyor mu? Zaten göstereceğiz ama yine de şöyle bir görünsün. Şu şekilde yapalım. Evet. Evet arkadaşlar, başlayalım bakalım. Şimdi burada dediğim gibi, az önce de belirttiğim gibi arkadaşlar, çok yoğun bir değişim ve dönüşüm enerjisi alıyorum ben bu desteden. Şimdi bakın arkadaşlar, şu anda mevcut işiniz her neyse, yani ne yapmaktaysanız, o kadar aslında belki bu işe ilk başladığınız zamanlarda, belki yeni başladıysanız şu sıralarda, bunu bilemiyorum ama bu işin ilk başladığı zamanlarda eğlenceli bir ortam olduğunu görüyorum. Yani işle ilgili böyle çok eğlenceli gelmiş olabilir size, işte arkadaş ortamı, iş ortamı, bulunduğunuz mekan, yaptığınız iş her neyse ilk başlarda size eğlenceli gelmiş ve gerçekten bu işi severek yapmış olabilirsiniz. Şu anda mevcutta işi olan yani çalışmakta olan arkadaşlar için yapıyorum ilk yorumumu. Siz iş yerinizdeki arkadaşlarınızla ve yöneticilerinizle, patronlarınızla, her neyse arkadaşlar, yani beraber çalıştığınız, iş yaptığınız kişilerle çok yakın ilişkiler kurmak istemiş olabilirsiniz ilk etaplarda. Yani kalbinizin o bütün saflığıyla, temizliğiyle, gerçekten emeğinizi ortaya koyarak bir şeyler yapmaya çalışmış olabilirsiniz. Bu işe emek vermiş olabilirsiniz. Gönülden çalışmayı istemiş olabilirsiniz. Ve insanlarla, yani çalıştığınız iş yerindeki insanlarla ve belki de birlikte iş yaptığınız kişiler, yani müşterilerinizle, artık işle bağlantısı olan herkes diyebiliriz buna. Gerçekten yüreğinizi ortaya koyarak tüm saf ve iyi niyetinizle çalışmış ya da çalışıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi kendinize göre alın. Eğer işin başındaysanız bir zaman, yani yeni başlayan bir işse bir zaman geçmişse aradan, ya da eskiden beri dahil olduğunuz bir işse, bu yani süre gelen bir işse fark etmez. Şu andaki ben durumunuzu, bir şeyleri sanki, yani o ilk etapta dedim ya, hani çok saf duygularla, iyi niyetlerle, tüm yüreği ortaya koyarak başlanmış bir iş var dedim ya arkadaşlar. Şimdi siz bazı şeyleri daha açık ve net görmeye başlıyorsunuz sanki şu aralarda. Bakın, baykuş kartı gelmiş. Siz arkadaşlar bir şeylerin belki de farkına vardınız. Belki olayların sizin düşündüğünüz gibi olmadığını, kişilerin, işte iş arkadaşlarınızın, patronunuzun ya da her kimse, işle alakalı olan iletişim içerisinde olduğunuz kişiler, her kimse, bu kişilerin aslında sizin düşündüğünüz gibi olmadığını anlamanızla ilgili bir mesele var arkadaşlar gündemde. Yani siz bir şeyleri fark etmişsiniz. Sanki bir şeyleri ayıkmışsınız. Ve bu durum sizi bir değişime sürüklüyor gibi. Bir şey bitiyor burada. Bakın arkadaşlar, tabut kartımız çıkmış. Yani bir şey bitiyor, bir şey sonlanıyor burada. Ama tabii bakacağız bu biten şeyin ne olduğuna. Ama bu her neyse arkadaşlar, bakın şimdi burada bir de ölüm kartımız çıkmış. Yani değişim ve dönüşüm kartımız çıkmış tarottaki. Bakın. Ölüm ve yeniden doğuş diyor. Yani şu an gündeminizde arkadaşlar, siz işinizle ilgili, iş yerinizle ilgili bir şeyi bitirme kararı almış olabilirsiniz. Ve bu aslında bir şeyi böyle farkına vardıktan sonra ortaya çıkmış olabilir. Siz belki de biraz daha böyle hani başkalarının yönlendirilmesi ya da başkalarının sözlerinden ziyade kendinizle bu aralar daha sağlıklı bir iletişim içindeyseniz eğer, yani nasıl diyeyim,
Yani kendi fikirlerinize göre hareket etmek, kendi fikirlerinize göre yol almak gibi konularda biraz daha içinize döndüyseniz, kendi hislerinize güvenmeye başladıysanız arkadaşlar, bakın çünkü burada bir meditasyon kartımız çıkmış. Bu tabii ki gerçek anlamda bir meditasyon olmak zorunda değil. Hani kişinin içe dönüşünden de bahseder bu kart. Böyle bir durum söz konusuysa arkadaşlar, siz bu içe dönüş sonucunda bir şeyin farkına varmışsınız burada. Yani bir şeyi açıkça görmeye başlamışsınız. Şimdi bakın arkadaşlar. Ölüm kartı biliyorsunuz ki tarotta aslında güzel bir karttır. Yani her ne kadar anlamın kötü gibi görünse de aslında güzel bir karttır ölüm kartı. Ve değişim kartı ile birlikte gelmiş. Yani her ikisi de burada değişimi anlatan kartlar. Dönüşümü anlatan kartlar arkadaşlar. Yani çok ciddi bir değişim var sizin kariyer planınızda ya da kariyer hayatınızda. Şu anda gündemi meşgul eden şey bu. Belki işlerinizi değiştirmeyi düşünüyorsunuz. Belki sektör değiştirmeyi düşünüyorsunuz ya da çalışmıyorsanız bile arkadaşlar gerçekten artık iş hayatına atılmak istiyor da olabilirsiniz. Yani bu kart kombinasyonu bunu da anlatıyor olabilir. Fakat ciddi bir değişim ve dönüşüm var kariyer hayatınızda. Yani şu andaki mevcut durumunuz her neyse o durumun tam farklı tersi yönünde bir durumda olabilir bu. Kesinlikle bir değişim var burada arkadaşlar. Bakın yine burada kupa sekizlisi ve kaynak kartımız çıkmış. Yani siz kendi kaynağınıza doğru, kendi sezgilerinize, kendi iç sesinize doğru biraz daha bu aralar yönelmişsiniz ve sezgilerinizle aslında belki kariyer planınızı yapmak istiyorsunuz. Yani kendinize soruyorsunuz mesela ben ne istiyorum ya da ne istemiyorum. Ya da mevcuttaki işimde kime güvenmeliyim, kime güvenmemeliyim. Siz bir şeyleri sezgilerinizle biraz daha yoğunlaşarak bir şeyleri fark etmişsiniz arkadaşlar. Burada ciddi anlamda bir fark ediş var. Ve belki de siz şunu fark ettiniz. Ben gerçekten bir para kraliçesiyim. Para kraliçesi ne demektir? O tılsımı elinde tutan, güç sahibi, güven içinde yaşayan demektir. Yani belki de şunu fark ettiniz arkadaşlar siz. Ben aslında hak ettiğim yerde değilim ya da hak ettiğim şeyi yaşamıyorum, hak ettiğim geliri kazanmıyorum. Bunu yapmalıyım. Yani sizin şu anda mevcuttaki işiniz sizi tatmin etmemeye başlamış bu konuda. Hem maddi anlamda hem de manevi anlamda da sanki bir şeyler hissediyorum burada. Yani sizin iyi niyetiniz suistimal edilmiş olabilir. Bu sizin heveslerinizi kırmış olabilir. Dediğim gibi istediğiniz aslında hedeflediğiniz kazancı elde etmediğinizi fark etmiş olabilirsiniz ki zaten dedim ya ilk etapta belki sizi tatmin ediyordu bu durum. Belki işte ortamın eğlenceli olması, belki size çok iyi yaklaşılması, yüzünüze gülünmesi gibi durumlar belki sizi tatmin ediyordu ilk etapta ama şu anda bir tatminsizlik görüyorum burada arkadaşlar. Yoğunlaştığınız konu iki ana konu var. Birincisi içinizde çok fazla yöneliyorsunuz, sezgilerinizi dinliyorsunuz ve bence çok da iyi bir şey yapıyorsunuz bana kalırsa. Çünkü iç sesimiz ve sezgilerimiz bizi hiçbir zaman yanıltmaz arkadaşlar biliyorsunuz. Ve de fark etmişsiniz ki siz aslında hak ettiğiniz yerde değilsiniz. Yani bunu çok yoğun bir şekilde hissediyorum ve bitirmek istediğiniz şey belki de burada tamamen köklü bir değişim. Kariyerle ilgili. Belki de şunu fark ettiniz. Benim işim bu değil. Benim istediğim şey bu değil. Evet, başlarda çok eğleniyordum. Çok da severek yapıyordum. Ama şu anda öyle olduğunu düşünmüyorum. Beni tatmin ettiğini düşünmüyorum. Ben belki daha iyi bir şeye layığım ya da bir üst mertebeye geçmek istiyorum ama burada önümün kesildiği durumlar var. Hak ettiğim şey bu değil. Artık belki de şöyle de düşünüyor olabilirsiniz. Artık zamanı geldi. Benim artık hak ettiğim o mertebeye geçmem gerekiyor. Fakat kimsede tık yok. Yani kimse bununla ilgili hiçbir şey önüme sunmadığı gibi belki de siz ne zaman konuyu açsanız konu kapatılıyor gibi. Yani örtbas edilen bir şeyler olduğunu düşünüyorum burada. Evet bu zamana kadar çok güzel oyalanmış, çok güzel idare edilmiş fakat artık sizin gözünüz burada açılmış arkadaşlar. Bu saatten sonra daha bunun artık idare edilecek bir tarafı kalmamış.
hak ettiğiniz şeyin ne olduğunu fark etmişsiniz bence burada siz. Devam edelim bakalım. Bakın arkadaşlar ya gerçekten o kadar yoğun bir dönüşüm ve yeniden doğuş. Bakın şimdi. Bu tema çok güçlü ya. Şimdi kartın üzerinde ölüm ve yeniden doğuş yazıyor. Net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben zaten size okuyorum. Ve burada da yeniden doğuş yazıyor arkadaşlar, bakın. Kartların altına yazanlara bakın. İkisi alt alta ve üst üste çıkmış. Ve burada da zaten bir değişim, burada bir tabut. Yani şimdi arkadaşlar, siz kariyer hayatınızda bir şeyi kesinlikle bitiriyorsunuz. Bakın burada bir de ben yelkenli görüyorum. Siz ya bir yere yolculuk yapacaksınız, ya böyle deniz aşırı bir ülkede olabilir. Yani farklı bir ülkeye de gidiyor olabilirsiniz ya da şu anda bulunduğunuz yerden farklı bir yere de gidecek olabilirsiniz. Bu şu anda gerçekleşiyor olabildiği gibi çok yakın bir gelecekte de gerçekleşecek olabilir arkadaşlar. Siz şu andaki mevcut durumunuzu bırakıp başka bir tarafa doğru yelken açıyorsunuz. Ve bu size ne getiriyor bakın? Büyük başarı. Bu size büyük başarı getirecek olan şey arkadaşlar. Belki de bu zamana kadar vazgeçemediniz. İşte insanları geride bırakmak istemediniz. Belki fedakarlık, bazen fedakarlık damarlarımız kabarır ya hani. Sonrasında da böyle aslında hak etmediklerini düşünürüz. Fedakarlık yaptığımız kişilerin ve bir hayal kırıklığına uğrarız ya. Sanki böyle bir şey hissediyorum size arkadaşlar ama büyük başarı, bakın şimdi burada yeniden doğuş diyor. Siz şu anda gündemde bir şey bitiriyorsunuz ya arkadaşlar. Bu bitirdiğiniz şey, bu yeniden doğurmak için, yani bir şeyin yeni doğması için başka bir şeyin ölmesi gerekir ya. Hani hayatımızda bir şey biter de ardından yeni bir şey doğar. Diğer türlü o yeni şey gelmez ya hayatınıza. Burada sizin, eğer bunu istiyorsanız ki ve gerçekten kendinizi bir para kraliçesi gibi görüyorsanız, yani hak ettiğiniz yerde olmak istiyorsanız, burada kesinlikle bitirmeniz gereken bir şey var mevcutta. Bakın ama bu yani işi terk etmek, işi bırakmak anlamında söylemiyorum bunu. Bunun ne olduğunu siz kendinize göre alın. Herkes kendi durumuna göre alsın ama burada biraz daha sezgilere güvenerek, iç sese güvenerek, içinize yönelerek çok sağlam bir bağlantı kurup bunun ne olduğunu bulacaksınız arkadaşlar. Size en doğru cevabı iç sesiniz söyleyecek, kalbiniz söyleyecek, sezgileriniz ve yüksek benliğiniz söyleyecek. Sonrasında siz bir şey bitirip bir terk ediş görüyoruz burada. Yani bir yerden uzaklaşma görüyoruz. Şu an mevcut bulunduğunuz yerden. Ve sonrasında yeniden doğuş çok yakın arkadaşlar. Çok yakın bir zamanda bu gerçekleşecek. Yani şu olayın bitmesiyle diğer olayın başlaması arasında çok uzun bir süre yok. Hemen ard arda olacak şeyler bunlar. Hani aradan böyle bir zaman geçmeyecek gibi hissediyorum. Burada yeniden doğuş ve ardından gelecek olan büyük başarı. Gerçekten arkadaşlar çok güzel bir şey bekliyor sizi yani. Şuradaki şey cesaret, bakın burada da bir cesaret kartı çıktı zaten. Şuradaki şu bitirmeniz gereken durum her neyse. Bunu bir cesaret edebilseniz arkasından var ya böyle çorap söküğü gibi gelecek her şey aslında. Siz biliyorsunuz zaten, bunu hissediyorsunuz böyle olduğunu. Yani şu anda benim söylemem sizin ilk kez duyduğunuz bir şey değil. Zaten içiniz bunu size söylüyor. Ben şu anda sadece içinizden gelen o sesi onaylamış oluyorum. Kanal olmuş oluyorum o sese belki de yani. Şimdi devam edelim bakalım. Bakın şimdi arkadaşlar. Sizin aslında biliyor musunuz? Hissettiğim şey şu. Burada sizin aslında sorununuz iş arkadaşlarınız ya da patronlarınız değil. Öyle gibi görünüyor olabilir. Bakın dikkat edin söylediğim şeye. Öyle gibi görünüyor olabilir ama sizin asıl sorununuz ne biliyor musunuz? Yani kavga ettiğiniz şey, savaştığınız şey kendi korkularınız ve nasıl diyeyim size? Yani size zorbalık eden o şey burada sizin kendi korkularınız ve gölgeleriniz arkadaşlar. Sizin en büyük düşmanınız bastırdığınız o gölgeleriniz var ya, yüzleşmeye korktuğunuz şeyler var ya arkadaşlar, bu.
Yani diğerleri de belki görünürde size engel gibi görünebilir ama burada gizli, farkına varmadığınız gizli düşmanınız, sizi aşağı çeken ya da sizi burada böyle tutan, hani ilerlemenizi, başarıya, şu büyük başarıya gitmenizi engelleyen şeyin burada korkularınız olduğunu görüyorum. Yani illüzyonik korkular bunlar. Gerçek değil aslında. Sizin kendi zihninizde yarattığınız korkularınız. Yani örnek veriyorum şimdi. Şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ben mesela diyelim ki burayı bırakırsanız burada sizi çok büyük bir başarı bekliyor ve siz de bunu biliyorsunuz. Ama şunu düşünüyorsunuz kendi kendinize, yani zihniniz sizi şöyle ikna ediyor. Burayı bırakırsam, örnek veriyorum, işsiz kalırım. Ya da asla böyle bir iş bulamam. Asla böyle bir yerde çalışamam. Bu korku, bu beyninizdeki, zihninizdeki bu korku, bu bilinçaltınızdaki diyelim daha doğrusu, bu korku işte sizi burada tutan ve ilerlemenizi engelleyen şey. Bakın ne diyor? Sözel veya fiziksel tacizin arkasındaki derin korkuları gizler. Bu kartın, bu zorba kartının, arketip kartının gölge niteliği bu. Fakat arkadaşlar bana hissettirdiği şey, yani burada evet sözel veya fiziksel tacizin arkasındaki derin korkuları gizler. Şimdi bakın burada bir şey daha çıkıyor arkadaşlar. Az önce yaptığım yorumu tamamladığımı düşünüyorum. Yani sizin kendi korkularınız dedim ya sizi aslında engelleyen. Bakın şimdi burada çok daha derine doğru gidiyoruz. Hepiniz için geçerli olmayacak. Sadece uyan arkadaşlarım alsınlar lütfen arkadaşlar. Bakın burada erkek ya da bayan olmanız fark etmez. Burada bir sözel veya fiziksel tacizden bahsediyor. Yani diyor ki sözel veya fiziksel tacizin arkasındaki derin korkuları gizler. Şimdi arkadaşlar taciz sadece fiziksel olarak yapılan bir şey değildir, biliyorsunuz ki. Sözel ve psikolojik taciz diye de bir şey vardır. Bu arada bu fiziksel de olabilir. İş yerinde fiziksel bir tacize maruz kalmak ya da sözel bir tacize, psikolojik bir baskıya, psikolojik bir şiddete, işkenceye, artık her neyse arkadaşlar. Bu tür şeylere maruz kalıp susuyor olabilirsiniz. Bakın çok önemli bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Eğer ki böyle bir şey varsa bunu örnek veriyorum dökemiyorsunuz ortaya, açıklayamıyorsunuz. İşte kimseye de paylaşamıyorsunuz. İşte bu şey sizi burada tutan şey. Yani bu korku. Aslında boş bir şeyden korkuyorsunuz. Bu korku çok boş bir korku arkadaşlar. Bunu dile getirmek, örnek veriyorum fiziksel bir tacizse bunu dile getirmek sizin boynunuzun borcu arkadaşlar. Ve bunu yaptığınız zaman aslında korktuğunuz şeyin bir illüzyon olduğunu göreceksiniz. Yani korkunun üzerine gidin. Korku sandığınız o illüzyonun zaten üzerine gittiğiniz zaman bir illüzyon olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu zamana kadar boşuna korkmuşum diyorsunuz. Bu tabii dediğim gibi sadece uyan arkadaşlarımız alsın. Taciz olayı varsa, eğer böyle bir durum varsa ki kart direkt bundan bahsediyor yani burada. Eğer böyle bir şey varsa dediğim gibi bu korkunun kesinlikle üzerine gidip sizin için doğru olduğunu düşündüğünüz şeyin arkasından gitmeniz şart arkadaşlar. Eğer bu bir sözel tacizse, yani iş arkadaşlarınız ya da patronlarınız tarafından sözel olarak tahrik ediliyorsanız, işte tabii olur işlerinde böyle şeyler, işte dedikodudur ya da arkadan konuşmadır ya da tahriktir, yani böyle hani sözel olarak tahrik etmektir, suça teşvik etmektir. Bir sürü oyunlar döner işlerinde, biliyorsunuz arkadaşlar, siz benden daha iyi. Yani bu gibi şeyler varsa bunların da üstesinden gelmeniz gerektiğini söylüyor kart çok açık bir şekilde. Ya böyle bir durum var sanki bu destede. Çünkü bakın şimdi siz aslında tüm saf ve iyi niyetinizle, masumiyetinizle yaklaşıyorsunuz mesela diyelim ki, ama karşı taraf size öyle yaklaşmıyor. İş arkadaşlarınızdan bahsediyorum. Yani iş ortamındaki insanlardan bahsediyorum şu anda. Karşı taraf size böyle yaklaşmıyor arkadaşlar. Farklı bir şekilde yaklaşılmış burada sanki ve bunun verdiği bir korku var. Üzerinizde psikolojik şiddet, baskı var. Yani bu dediğim gibi fiziksel de olabilir, psikolojik de olabilir. Bunu kendinize göre alın. Eğer böyle bir durum varsa kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar bunun üstüne gidin. Bundan korkmayın. Bunda korkulacak bir şey yok. Eğer bunu başarabilirseniz önünüz açılacak zaten. Ve
Korkularınızın illüzyon olduğunu fark ettiğiniz zaman zaten artık korku diye bir şey de kalmıyor. Bakın, başkalarına gözdağı verme eğiliminizi vurgular. Size zorbalık eden içinizdeki korkularla yüzleşmenize yardım eder. İşte diyorum ya, yani bütün az önceki yorumlarla da birleştirirsek arkadaşlar, bu korkunun, bu her neyse sizi rahatsız eden durum, kimseye açıklayamadığınız belki psikolojinizi bozan, belki ayarlarınızla oynayan, her neyse arkadaşlar, bunun üzerine gidin. Sessiz kalmanıza gerek yok. Burada korkulacak hiçbir şey yok. Böyle bir durum varsa eğer, bunun üzerine gidin diyor. Ve burada bu terk ediş, bu değişim ve dönüşümden sonra, yani bu sadece sizin aslında bir kariyeri bırakıp başka bir kariyere doğru gidişiniz değil. Bu size hayatınızda aslında bütün başarıların kapısını açacak olan bir şey bu. Yani sadece iş hayatınız iyileşmiyor burada. Görüyorum ki bir şey var. Yelkenli kartımız da var. Siz gerçekten bu hamleyle, bu kariyer hamlesiyle aslında başka konularında hayatta önünüzü açacakmışsınız gibi görünüyor. Şimdi burada 3 kart kendini atmıştı arkadaşlar. Bakın, samimiyet, yansızlık ve dua kartlarımız çıktı. Şimdi siz burada gerçekten ne istiyorsanız kariyerinizle ilgili arkadaşlar, kariyer planınızla ilgili ne istiyorsanız bunu samimi bir şekilde kendinize itiraf etmelisiniz. Ben ne istiyorum? Bu konuda kendinize dürüst olmalısınız. Tarafsız olmalısınız. Ve gerçekten dua. Şimdi buradaki dua, şöyle alıyoruz bunu. Bu dua arkadaşlar sizin bu hayal ettiğiniz, istediğiniz, gitmek istediğiniz yön var ya, hani yeni bir kariyer planı. Artık her neyse bu sizin için. Bunu gerçekmiş gibi imajine etmek, düşünce gücüyle yaratmaktan bahsediyor aslında burada. Yani bu sizin için bir dilek olmamalı, bir niyet olmalı bu sizin için. Şöyle söyleyelim. Gerçekleşeceğine %100 inanmalısınız bunun. Bu başarıyı hatta gerçekleşmiş gibi hissedip bu şekilde tezahür ettirmelisiniz. Tezahür yasasını biliyorsunuz. Yani düşünce gücüyle yaratmak. Bir şey olmadan olmuş gibi hissetmek ve o şekilde davranmak. Siz kendinizi sık sık olmak istediğiniz o kariyer pozisyonunda hissedip bunu böyle iliklerinize kadar hissetmelisiniz arkadaşlar. Bu 3 kart bize bunu çok net bir şekilde söylüyor. Çok güzel düştü bunlar gerçekten. Yani çok böyle uyumlu bir şekilde geldiler. Kendinize karşı samimi olun. Kesinlikle. Samimi, tarafsız ve dürüst. Evet. Bakın arkadaşlar. Siz bugüne kadar kendinize karşı cimri davrandığınız ne varsa bütün kapıları, bütün kalıpları yıkıyorsunuz. Çünkü o beklediğiniz, hep olmasını istediğiniz ama bir türlü adım atmaya cesaret edemediğiniz şey var ya, işte siz bu adımı arkadaşlar atacaksınız. Artık bekleme modundan çıkacaksınız yakın bir zamanda. Bakın şimdi burada 2 kart çok manidar geldi. Önce cimri kartımız geldi. Ardından bolluk kartı, şöyle gösterelim. Siz bu yokluk bilincinden bolluk bilincine geçeceksiniz arkadaşlar. Bunu tabii ki şimdi hiçbir şey yapmadan değil. Buradaki uyarı şu. Zaten neden olası geleceklere bakıyoruz? Neden bu açılımları yapıyoruz? Olası gelecekteki uyarıları alabilmemiz ve kendimize daha iyi bir yol çizebilmemiz için. Biliyorsunuz tarot bir yol haritasıdır arkadaşlar. Bu yol haritasını oluştururken şu çok önemli. Ne tarafa doğru gideceksiniz? Nasıl gideceksiniz? Hangi yollardan geçeceksiniz? Bunun uyarısını yapıyor. Şimdi burada diyor ki cilvinin ardından bolluk kartı. Yani şu kıtlık bilincinden çık. Bolluk bilincine doğru geç. Bak burada yine aynı şey. İç sesine daha çok dinle. Sezgilerine daha çok güven. Sen biliyorsun doğru yolun ne olduğunu. Ne istediğini, ne istediğin konusunda kendine karşı samimi ol. Neredeydi kartımız? Burada. Tarafsız ol. Samimi ol. Ne istediğin konusunda kendine karşı. Tarafsız ve samimi ol. Ve sezgilerine güven. Sen biliyorsun doğru yolun ne olduğunu aslında. Eğer bunu yaparsan bolluk enerjisine geçeceksin. Ve arkadaşlar bakın burada yine aynı şey. Burada hep böyle içe dönüşle ilgili kartlar görüyorum. Yani sezgisel gücünüzün yükselmesi ve sezgilerinizi daha çok dinlemenizle ilgili. Bakın hep gözü kapalı figürler görüyorum.
Şurada gözü kapalı bir figür var. Burada yine aynı şekilde gözü kapalı meditasyon yapan bir figürümüz var. Burada para kraliçemizin o kendinden emin duruşu ve yine net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yine burada gözü kapalı arkadaşlar resmedilmiş. İçe dönüş şeklinde resmedilmiş ve burada da bir meditasyon kartımız zaten çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar burası çok net. Burada sizin yapmanız gereken şey bakın hem cesaret göstermelisiniz. Az önce bahsettiğim meseleyle ilgili o korku her neyse yaşadığınız şey her neyse arkadaşlar fiziksel ya da psikolojik işte onu cesaretle üzerine gidip cesaretle kırıp sonrasında sezgilerinizle hareket etmek. Bu size bütün kapıları açacak olan şey arkadaşlar. İşte büyük başarıyı getirecek olan şey burada bu. Yeniden doğuş. Şahane, çok güzel. Yani kartlarınız çok güzel geldi arkadaşlar. Burada olumsuz hiçbir kart yok bence. Olumsuz gibi görünen kartlar da burada bir bitiş var evet ama bu olumsuz bir şeyin bitişi. Sizi artık beslemeyen, size hizmet etmeyen, ruhunuza hitap etmeyen ve sizi rahatsız eden bir şeyin bitişi. Çok güzel. Peki. Ben bir de meleklerden ve Rumi'den mesaj almak istiyorum sizin için. Bu konuda size ne tavsiye edilir başka? Zaten aldık tavsiyelerimizi ama bir de meleklerimizden ve Rumi'den alalım. Bakalım onlar size ne tavsiye edecekler. Evet, şuradan melek kartlarından alalım. Birinci desteği seçen sevgili arkadaşlarımın meleklerinden gelen mesajlar nedir bakalım. Bir de şuradan almak istiyorum. Melek terapisi kartlarımızdan da alalım. Evet arkadaşlar. Yani o kadar uyumlu geliyor ki hayran olmamak kartlara elde değil. Şimdi anlatacağım. Bakalım Rumi ne diyecek bize bu konuda. Evet, evet, evet. Şahane, çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakın. Hemen şunu göstermek istiyorum. Melekleriniz size boğaz çakrasıyla ilgili bir mesaj veriyor. Şu kartı önce bir okuyalım. Diyor ki, melekler kendi doğrunu sevgiyle söylemene yardım ediyor. Şimdi burada bir boğaz çakramız var. Şimdi açıklayacağım hepsini size arkadaşlar. Değneklerin yedilisi, yani şurada az önce gelen şu nerede kartımız? Evet. Bakın Asa yedilisi gelmişti az önce, bir meditasyon içe dönüşten bahsetmiştik burada size. Rumi'de de aynı kart geldi. Rumi'de de değnek yedilisi geldi arkadaşlar. Ne diyor Rumi? Aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Ve burada evet kartımız geldi. Meleklerimizden arkadaşlar yine. Diyor ki kalbindeki sorunun cevabı evet. Bakın şimdi arkadaşlar. Siz çok yoğun bir şekilde bu destede, kolektifte yani bu desteği seçen arkadaşlarımda çok yoğun bir şekilde konuşamadığı bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Sakladığı, içine attığı işleriyle ilgili, işiyle ilgili bu kariyer meselesi her neyse arkadaşlar, bu iş meselesi her neyse burada sizin konuşamadığınız bir şeyler var gibi hissediyorum ben. Her şey olabilir. Belki birini korumak için susuyorsunuz. Belki kendinizi korumak için susuyorsunuz. Belki de başkasını şöyle söyleyelim korkularınızdan dolayı susuyorsunuz. Boğaz çakrasında bir sıkıntı var arkadaşlar burada. Ve meleklerin size diyor ki kendi doğrunu sevgiyle söylemen için sana yardım ediyoruz. Bizden yardım iste. Bizden yardım iste ve kendi doğrunu söylemen için biz sana yardım edelim. Bu doğru az önce bahsettiğim meseleyle ilgili olabilir. Ya da kendi fikrinizi söylemekle ilgili bir sıkıntınız olabilir. Şöyle ki mesela hoşunuza gitmeyen bir fikir vardır. İşle ilgili yeni bir fikriniz vardır. Bunu dile getiremiyorsunuzdur. Aman şimdi susayım, hani ağzımı açmayayım, göze batmayayım gibi bir düşünceyle bunu dile getiremiyor olabilirsiniz. Konu her neyse arkadaşlar, söylemeniz gereken
şeyler var ama susuyorsunuz ve bu sustuklarınız sizi yerinizde saymanıza neden oluyor. İlerlemenize, ilerlemenizin önünde bir engel oluşturuyor, blokaj oluşturuyor. Rumi de diyor ki, bak diyor, sen susma. Şimdi burada aşk demiş. Aşk parlaklığı ejderhaları bile ürküten bir zümrüt gibidir. Susma, konuş ve mücadele et diyor. Yani fikrin varsa bunu söyle. Çekinme. Kendine saklama. Belki de bilemezsin. Belki de o fikir senin en yukarıya taşıyacak olan fikirdir. Belki bir ışık gibi parlayacaksın. Bunu bilemezsin. Burada her neyse arkadaşlar söylemek istediğiniz şey, bunu kesinlikle söylemenizle ilgili bir mesajı var Rumi'nin ve diyor ki mücadele ise mücadele. Hiç sorun değil. Mücadeleye girmen gerekiyorsa gireceksin. Bunu yapmak zorundasın. Diğer türlü gelişemezsin. Tabii eğer gelişmek ve kariyerinde ilerlemek istiyorsan ve melekleriniz de diyor ki işte bunu yaptığın zaman, bu sana söylediğimiz şeyleri yaptığın zaman aklındaki sorunun cevabı evet. Artık arkadaşlar hangi biriniz ne soruyorsanız, aklınızda kariyerle ilgili ne varsa bu sorunun cevabı evet. Yani bunu kendinize göre alın. Evet diyor. Fakat bunu dediklerimizi yaparsam, bu uyarı var arkadaşlar burada. Özetle hiçbir şeyden korkmayıp duygularınızı, düşüncelerinizi açıkça ifade edip beğenmediğiniz, hoşunuza gitmeyen şeyleri dile getirip ve eğer kabul edilemeyecek bir durum varsa da bunu da arkadaşlar kimseden utanmadan, çekinmeden dile getirip söylemeniz gerektiğiyle ilgili çok net mesajlar var burada. Evet, bu desteği seçen arkadaşlarım için para kraliçesi seçmek istiyorum bugün. Şöyle şifa niyetine. Evet arkadaşlar. Birinci destemizin mesajları bu şekildeydi. Para kraliçesinin sizlere şifa olmasına niyet ediyorum. Her biriniz için ayrı ayrı arkadaşlar. Lütfen ışığınızı parlatın ve yani burada cinsiyet önemli değil. Erkek de olabilir, kadın da olabilir. Biliyorsunuz fark etmez. Enerji önemli. Siz bir para kraliçesi olduğunuzun farkına artık varın. Eğer farkındaysanız da buna göre devam edin arkadaşlar. Hepinize şifa olmasını diliyorum. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Ben şimdi hemen ikinci desteğe geçiyorum. İkinci desteği seçen arkadaşlarım, sizler de yeniden hoş geldiniz. Eğer bu desteği seçtiyseniz, bu siyah beyazlı modern klasik tarot destemizi seçtiyseniz, doğru söyledim değil mi ismini? Evet, modern klasik tarot destesi. Bakalım sizin kariyer planlarınızda, gündemde şu anda neler var kariyerinizde ve yakın gelecekte sizi neler bekliyor? Bir bakalım bunlara. Açık kalmış kartımız. Döndü arkadaşlar kart resmen ve bunu alıyorum. O kadar güzel döndü ki almadan edemedim. Resmen beni al der gibiydi.
İnanılır gibi değil ya. Birinci destede de şuraya aynı kart gelmişti arkadaşlar. Aynı yere aynı kart. İlginç. Enerjiler çok mu acaba benzerlik gösteriyor kolektifte? Oo, burada sert enerjiler var yalnız. Sert enerjiler görüyorum arkadaşlar bu destede birazcık birinci desteye göre. Bakacağız bakalım. Şu an arkadaşlar inanır mısınız? O kadar yoğun bir enerji geliyor ki başım böyle zonkladı bir anda. Yani bu anlık oldu ve çok nadir olan bir şeydir. Hayırdır inşallah ya. Çok yoğun bir enerji var bu destede, hissediyorum bunu gerçekten. Bunu paylaşmadan edemedim sizinle. Daha açılıma geçmeden of, yani bir bardak su içeyim. Evet. Şimdi arkadaşlar nedir günceldeki durumumuz? Önce ona bakacağız. Şimdi burada bir 55 numarayla gelmiş bir şifalanma zamanı kartı görüyoruz. Bir yılan enerjisi var burada arkadaşlar. Öyle zannediyorum ki siz, daha doğrusu öyle hissediyorum ki az önceki o bahsettiğim o ruh haliyle gelen enerjiyle alakalı bir yorum yapıyorum. Siz arkadaşlar ciddi bir sıkıntının içinden çıkmışsınız gibi görünüyor. Kariyer hayatınızda, iş hayatınızla ilgili. Ya böyle bir badire atlattınız, ya bir sıkıntının eşiğinden döndünüz. Büyük bir sıkıntının ama böyle. Ya da arkadaşlar nasıl söyleyelim bunu? O kadar çok düşmanla ya da bir çok olmasa bile bir tanedir ama bir tane yeter yani hani her iş yerine bir tane yeter ya hani öyle vardır ya öyle tipler arkadaşlar. Ya böyle biriyle uğraştınız, işleriyle ilgili, kariyer hayatınızla ilgili ciddi bir sıkıntıdan çıktığınızı düşünüyorum. Bu illa iş yerinde olmak zorunda değil bu arada yani. Sizin kendi çevrenizde, aile hayatınızda, arkadaş çevrenizde ya da eşiniz ya da hayatınızdaki insan her neyse buna bakacağız ama burada arkadaşlar kariyer konularıyla ilgili çok ciddi bir sıkıntının içinden çıktığınızı görüyorum. Çıkılmış, bakın bitmiş, sonuna gelmiş bir şifalanma zamanı diyor. Fakat bu diyor ki şimdi bu durum evet yaşadın bu sıkıntıyı ki sıkıntıları neden yaşarız arkadaşlar? Ruhsal olarak bir basamak yukarı çıkmak, biraz daha gelişmek için yaşarız bu travmaları, bu zorlukları. Burada da tıpkı böyle bir senaryo söz konusu. Yani diyor ki sen evet bu sıkıntıyı yaşadın. Çok şükür sonuna da geldin. Artık işte senin için şifalanma zamanı. Bunu senin ruhsal gelişimin için bir basamak gibi düşün. Yani bu sıkıntıya bu şekilde bak. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi siz ciddi anlamda böyle bayağı bir ruhsal olarak da gelişmişsiniz gibi görünüyor. Yani bu savaşı verirken kendi içinizde ya da dışarıdaki bir faktörle artık her neyse kendinize göre alın. Burada ciddi bir şifalanma söz konusu arkadaşlar. Yani bu şifalanma direkt ruhsal gelişim olarak algılıyorum ben. Şimdi burada bir bağımlı arketipimiz çıkmış. Bakalım ne diyor? Anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar bakın. Sizin şurada şifalandığınız konu var ya. Hani bu ruhsal olarak geliştiğiniz konu. Bunun bir bağımlılığı bırakmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani siz bağımlı olduğunuz bir şeyi bu sayede bırakmış olabilirsiniz. Bir kişiyi, bir olayı, herhangi bir şeyi. Bunu zaten bırakmanız için yaşamışsınız bu olayı. Bağımlı davranışları fark etmeye ve onlarla yüzleşmeye yardım eder bu arketip diyor. Yani sizin bağımlı arketipinizi çalıştırmış aslında. Belki de bir bağımlılık vardı arkadaşlar. Bu bağımlılık şu anda işte şifalanıyor.
sizde. Öyle söyleyelim. Evet, kesinlikle yaşadığınız bu kariyerle ilgili her neyse. Bugün mesela şey de olabilir arkadaşlar ya. Öyle de şu anda hissettim nedense. Bir borçtan kurtulmak. Yani mesela kendi işinizi yapmışsınızdır. Yapıyorsunuzdur ya da orada bir borçlanma yaşamışsınızdır. Ağır bir borçtur. Altından işte zor kalkmışsınızdır ama atlatmışsınızdır. Ya da bir şekilde başınız derde girmiş olabilir. Kanunla ya da işte yasalarla falan filan, yani bu tarz bir şey olabilir. Bu her şey olabilir arkadaşlar. Kendinize göre alın. Şimdi tabii bakacağız, yani burada daha detaylı bir şey çıkarsa onu da göstereceğim ama bakın şunu kesinlikle göstermeliyim. Burada Osho'da dönüşüm kartlarında bir kahkaha kartımız çıktı ve burada da bir kutlama var arkadaşlar. Siz bu içinden çıktığınız şey her neyse bundan kurtulmanın kutlamasını yaşıyorsunuz şu anda. Ya da yaşayacaksınız çok yakın bir gelecekte. Bir kutlama yapacaksınız. Bu gerçek anlamda bir kutlama da olabilir. Şöyle bir oh be dediğiniz bir anda olabilir. Evet, çok güzel bir şifalanma dönemi. Harika. Devam edelim bakalım. Şimdi arkadaşlar burada bir tecrübe etme ve bir dönüşüm, yani ölüm kartımız var. Biliyorsunuz ki ölüm kartı değişim ve dönüşümü anlatır. Az önceki bir ilk destede de aynı yerde çıkmıştı arkadaşlar ölüm kartı. O yüzden az önce şaşırdım. Şimdi burada da siz ilk destede olduğu gibi ikinci desteği seçen arkadaşlarımda da çok ciddi bir değişim ve dönüşüm var. Fakat burada sebepleri farklı olabilir. İlk desteğiyle aranızdaki fark bu. Sebepleriniz farklı olabilir. Şimdi burada az önce dedim ya, size büyük bir badire atlatmış gibi görünüyorsunuz. İşte bu tecrübe etme. Dedim ya, ruhsal gelişiminizle ilgili bir adım olmuş bu diye. Evet, bunu tecrübe etmeniz için, yani yaşadığınız şey sizin için bir tecrübe olarak geride kalmış ve ciddi bir değişim dönüşümden geçiyorsunuz şu anda arkadaşlar. Önemli bir değişim dönüşümden geçiyorsunuz. Bunu söylemeliyim. Yani burada bakın yine tılsım beşlisi ve dışarıdaki. Siz arkadaşlar bir konuda gerçekten böyle saf dışı bırakılmaya çalışmış ya da gerçekten bırakılmış olabilirsiniz. Maddi anlamda az önce dedim ya size, bu maddi bir çöküş de olabilir. Büyük bir borcun altına girmek olabilir. Dolandırılmak olabilir. Farklı farklı şekillerde. Artık aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar. Yani bu iş, kariyer konularıyla ilgili bağlantılı olarak konuşuyorum. Burada gerçekten bir yokluk enerjisine girmiş ve kendinizi dışarıda kalmış gibi, karda soğukta kalmış gibi hissetmişsiniz. Bakın burada bir yokluk enerjisi var. Zaten tılsım beşlisi bir yokluk enerjisidir biliyorsunuz. Ve burada da bir dışarıda kalan bir çocuk var. Yalnız bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu anda fark ettim. İnanılır gibi değil ya. Gerçekten çok ilginç bir açılım yapıyorum şu anda. Osho Zen'deki bu kart aslında tılsım beşlisi arkadaşlar. Yani tılsım beşlisi ve tılsım beşlisi. Şaka gibi. Yani çok etkilendim gerçekten ya. Şimdi bakın arkadaşlar. Osho Zen kartları biliyorsunuz ki normal tarot kartlarının anlamlarını taşır. Biraz daha farklı tasarlanmıştır. Burada tılsım beşlisi kartımız geliyor ve Osho Zen'de de aynı yere, yani üst üste aynı gruba yine tılsım beşlisi geliyor. Siz arkadaşlar ciddi bir maddi kayıptan çıkmışsınız ya. Yani maddi olarak çok sıkıntı çektiğinizi düşünüyorum ben sizin. Öyle hissediyorum. Ve bakın burada da bir kılıç yedilisi var. Ciddi anlamda bir dolandırılma, ciddi anlamda bir para kaybı, kandırılma, arkadan iş çevrilmesi, oyun, dümen, ne ararsanız vardır bu kartta arkadaşlar. Aslında çok sevimli anlamları da vardır ama şu anda ben hiç öyle algılamıyorum. Yani hiç sevimli bir anlamı yok şu anda benim için bu kartın, bu açılımda. Şu kılıç yedilisinin. Arkadaşlar çok ciddi anlamda canınız yanmış gibi görünüyor. Yani bu desteği kimlerle uyumlanıyorum bilmiyorum ama eğer hani uyumlanamadıysanız diğer desteği dinleyebilirsiniz. Ama burada gerçekten
Büyük bir yokluk enerjisi var ya. Canınız fena yanmış gibi görünüyor. Yani para beşlisi ve para beşlisi. Neyse ki arkadaşlar hemen şurada şifamızı çalıştırıyoruz ki zaten çalıştıracağım açılımın sonunda da. Burada şifalanma zamanınız gelmiş. Yani şimdi bunu bu kadar para kartı, bunların para kartı olması ve şu anda bir kariyer ve iş açılımı yapıyor olmamız nedeniyle arkadaşlar bunu hiç ben şu anda duygusal ya da işte çok üzülmüşsünüz, çok yıpratılmışsınız gibi algılayamıyorum. Ben burada kesinlikle para kaybı görüyorum ya. Yani hile, düzenbazlık, dolandırıcılık ne ararsanız var burada arkadaşlar. Ama dediğim gibi bakın kurtuluyorsunuz. Bir oh be diyeceğiniz bir dönem gelmiş. Bunun ya farkındasınız ya değilsiniz bilmiyorum ama eğer değilseniz arkadaşlar gerçekten şifalanıyorsunuz. Zaman gelmiş. Devam edelim. Şimdi bakın. Diyor ki sağlıklı sınırlar koyun. Sen burada bir şeyler yaşadın, bir şeyler tecrübe ettin. Bakın tecrübe etme gelmişti az önce. Ve artık senin için bir şeyler değişiyor. Şifalanma zamanın geldi. Sen artık neyi tecrübe ettin biliyor musun? Sağlıklı sınırlar koymayı. Sağlıklı sınırlar koyacaksın artık bundan sonra. Bakın arkadaşlar ne olursa olsun işle ilgili konularda ki siz zaten böyle bir şey yaşadıysanız bunu tecrübe etmişsinizdir ama bundan sonra dikkatli olman gerekiyor. Sağlıklı sınırlar koyun. Bu çok net bir uyarı. Ve gücünüzün farkına varın. Siz tekrar ayağa kalkıp toparlanabilecek güce sahipsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Bakın kişinin bir yanında kaplan ve bir diğer yanında aslan var. Görüyor musunuz? İşte sen bunları, bu dizginleri tabii ki bu aslan ve kaplan hani gücümüzü, egomuzu, kendi içimizdeki o güçten bahseder. Yani onları dizginlemekten bahseder ki kişinin elinde ikisinin de ipleri elindedir. Sen bu gücü dizginleyip kendini kontrol edebilirsin. Bu güce sen sahipsin. Kendine gel, uyan ve bu gücüne sahip çık. Tekrar ayağa kalkabilirsin. Evet çok ağır şeyler yaşadın, maddi kayıplar yaşadın, belki dolandırıldın. O oldu bu oldu her neyse arkadaşlar. Ama bunu yapabilirsin diyor. Dedektif arketipi geldi arkadaşlar. Büyük bir gözlem ve sezgi gücü. Şurada da ön sezi ve tezahür kartımız gelmişti. Büyük bir gözlem ve sezgi gücü, gerçeği arayıp bulma isteği. Bakın arkadaşlar. Size tavsiye var burada yine. Diyor ki sen güce gelebilirsin. Bu güç senin elinde zaten. Bunu kullanabilirsin. Burada tecrübe etmen gereken şey sağlıklı sınırlar koymak. Evet bunun yanı sıra arkadaşlar diyor ki büyük bir gözlem ve sezgi gücü. Gözlemlerine ve sezgilerine güven. Çok iyi gözlemle. Kendi sezgilerine hareket et. Eğer sezgilerin sana birine güvenmemen gerektiğini söylüyorsa kesinlikle ona güvenmemelisin. İyi gözlem yap, iyi araştır, daha dikkatli ol. İşte başarının anahtarı bu. O zaman eline bir anahtar geçecek ve sen tekrar ayağa kalkacaksın. Belki eskisinden çok daha güçlü bir şekilde. Bir anahtar tutuyorsun elinde. İşte bu anahtarın açtığı kapıyı bu şekilde bulabilirsin. Dikkatli olacaksın, gücünü toparlayacaksın. Ve aynı şeyleri tekrar yaşamamak için bu gücüne sahip çıkacaksın. Ve kendi kendini kabullenme kartımız gelmiş arkadaşlar. Yaşadığın şeyler, yaşadığın her neyse bunu kabullen. Öncelikle evet ben bunları yaşadım. Belki bu kabullenemediğiniz bazı şeyler vardır arkadaşlar ki bu çok normal. İnsan böyle kötü bir şey yaşadığında ki hepimizin başına gelmiştir. Bir hırsızlık, bir dolandırıcılık vesaire. Bu tür şeyler hepimizin başına gelmiştir. Bakın ufak bir şey bile olsa insanın ne kadar zoruna gider. Ki burada ben büyük bir olay görüyorum. Artık bu her neyse arkadaşlar maddi olarak, kayıp olarak. Burada gerçekten böyle belki de kendi kendinize yediremediğiniz bir türlü böyle kendinize kızdığınız durumlar var. Diyor ki burada hayır. Sen bu yaşadığın şeyin sebebini artık biliyorsun. Yani bu bir tecrübe ve ruhsal gelişim içinde. Bu senin için şarttı. Sen bunu kabul edeceksin. Kendine kızıp yüklenmek yerine gücünü toparlayıp ayağa kalkacaksın. Tekrar yapabilecek güç sende var. Kendini kabulleneceksin, olayı kabulleneceksin. Neyin neden olduğunu anladığın zaman ruhsal olarak gelişebilirsin zaten diyor. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada bir bağımlılık dedik.
Belki de siz bir bağımlılığınızdan dolayı bu hale geldiniz. Yani bütün bunları belki bir bağımlılıktan dolayı yaşadınız. Çünkü burada da bir şeytan kartı çıktı. Şeytan ne demektir? Bağımlılık demektir arkadaşlar. Bakın şu iki kart. Biri bağımlı kartı, diğeri şeytan kartı. Şeytan demek bağımlılık demektir zaten. Belki de arkadaşlar size çeşitli bağımlılıklarla yani çeşitli bağımlılıklarınıza böyle basarak sizi bu hale getirmiş olabilirler. Artık bunu uyan arkadaşlarım alsınlar lütfen bu yorumu. Siz bu şekilde bir konuda tamamlandığınızı düşünmüş olabilirsiniz. Yani zaaflarınıza oynanmış olabilir arkadaşlar burada. Bu duygusal bir zaaf olabileceği gibi maddi bir zaaf da olabilir. Belki çok büyük şeyler vaat edilmiştir. Ve her insan gibi insanız, hepimiz düşebiliriz bu tür şeylere. İnsanoğlunun nefsi doyumsuzdur biliyorsunuz arkadaşlar. Her konuda maddi ya da işte manevi tutkularımız, işte arzularımız, cinselliğimiz hepsi arkadaşlar zaman zaman kullanılma yoluna gidilebilir. Burada böyle bir şey görüyorum sanki. Eğer böyle bir şey varsa işte o tamamlandığını düşündüğün konulara tekrar bir dikkat et. Bu bağımlılıklarına bir dikkat et. Seni tamamlayan şeyler bunlar olmamalı. Bağımlılıkların olmamalı. Sen onların yerine işte tecrübe etmen gereken konuları konuşuyoruz ya şu anda. Mesela kariyerle ilgili bakıyoruz arkadaşlar ama çok daha derin bir şey çıktı bu destede. Tamam yine kariyer üzerinden gidiyoruz ama mesajlar çok önemli arkadaşlar burada diye düşünüyorum. Yani diyor ki iş hayatında, kariyer hayatında da olsun, normal kendi hayatında olsun. Dikkat et bakalım senin neyin tamamladığını düşünüyorsun. İşte seni tamamladığını düşündüğün o bağımlılıklar zaten senin başını derde sokan şeyler ya da sana bunları yaşatan şeyler. Buna dikkat et diyor arkadaşlar burada. İmparator ve geçmişte yaşamak. Artık geçmişte yaşamayı bırak. Ne olduysa oldu. Sen gücünü tekrar eline al. Tekrar yönet. Yönetebilirsin, yapabilirsin bunu. Aslında arkadaşlar sizde çok gerçekten içinizde çok güzel bir potansiyel görüyorum. İmparator Koç burcunun kartıdır biliyorsunuz ki. Güçlü bir ateş burcudur Koç burcu ve İmparator zaten maddi dünya ile ilgili olduğu için yani maddi dünyadaki gerçek dünyadaki, somut dünyadaki yönetimden bahseder, güçten, iktidardan bahseder. İmparator kartı diyor ki sen bunu yapabilirsin. Bakın iş kariyer açılımı yapıyoruz ve imparator çıkıyor. Ne kadar manidar. Yani şurada bir kupa kralı çıkmıyor mesela. Hani imparator. Çünkü maddi dünya ile alakalı liderdir imparator. Ve diyor ki sen busun. Evet bunu yapabilirsin. Ama şu geçmişi artık geçmişte yaşamayı bırakıp kendini kabulleneceksin. Yani yaşadığın şeyi kabulleneceksin öncelikle. Bu da gayet çok net bir mesaj. Ve burada tılsım yedilisi ve soytarı. Bakın arkadaşlar. Geçmişte emek ettiğin, yatırım yaptığın o şeyler var ya hani az önce de burada geçmişte yaşamak kartımız çıkmıştı. Artık onlara takılma. Artık onlara takılıp da emeğim vardı deyip bekleyip daha fazla kendini yokluğa doğru sürükleme. Sıfırdan başla. O kadar net bir mesaj ki arkadaşlar. Bakar mısınız şuraya ya? Yani diyor ki bekleme ya. Bırak. Olan oldu. Geçmişi unut. Sil. O emek ettiğin şeyler de bırak. Bırak ya gitsin. Önemli değil. Çünkü sen daha fazlasını alacaksın. Sen daha fazlasını kazanacaksın. Bu güç senin içinde. Bak andaki güç kartı, imparator kartı. Bunlara takılıp da kalma, bekleme. Giden gitsin önemli değil. Bunlar senin zaten gelişimin için bir bedel gibi düşün bunu. Sıfırdan başla. Sıfırdan. Ama şimdi sıfırdan başla ama tecrübelerinle. Yani sıfırdan başla hiçbir şey olmamış gibi devam et demiyor burada. Sıfırdan başla ama tecrübelerini de yanına alarak. Yani bu yaşadıklarını tekrar yaşamamak için sıfırdan başla. Ne demek istediğimi anlatabildim diye düşünüyorum arkadaşlar. Aslında çok güzel bir mesaj bu. Şimdi tabii ki çok güzel mesajlar aldık ama yine de tabii ki ne yapacağız? Meleklerimize ve sevgili Rumi'ye de soracağız. Onlardan da tavsiye alıp
Bu şekilde sonlandıracağız açılımımızı. Bakalım onlar ne söyleyecekler. Evet. Gerçekten ağır enerjiler varmış arkadaşlar ya. Öyle bir ağırlaştım ki yani şu anda. Ama şeye çok sevindim. Güzel. Yani en azından şifalanma zamanındasınız ve şimdi alacağımız tavsiyeleri de dikkate alırsanız, yani şu anda meleklerden ve Rumi'den alacağımız tavsiyeleri ve az önceki tavsiyeleri de dikkate alırsanız gerçekten çok güzel bir yeniden doğuş görüyorum. Önce hepsini karıştırmak istedim nedense. Bu sefer böyle olsun bakalım. Evet. Evet, şuradan bunu alalım. Buradan da şunu alalım. Arkadaşlar çok sezgisellikle ilgili kart geldi size de. Şahane. Evet. İlk mesajınız meleklerden halloldu. Halloldu mesajımız geldi arkadaşlar meleklerden. Şöyle net görünüyor değil mi ya? Bu netlik konusunu bir oturtamadım. Diyor ki bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Tekrar okuyorum arkadaşlar çünkü çok güzel bir mesaj. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin diyor melekleriniz arkadaşlar. Diyor ki rahat ol. Başına gelen her şey aslında senin ilahi plandaki gelişimin içinde. Bize güven. Meleklerine güven. Sezgilerine güven. Bakın burada da sezgisellik kartı gelmiş. Sezgisel hislerini dinle. Bedenin ilahiden doğru mesajları alıyor. Arkadaşlar bu konuyla ilgili aldığınızı düşündüğünüz bütün sezgisel mesajlar doğru. Yani size aslında bu konuyla ilgili sorularınızın cevapları ilahiden bu şekilde geliyor. Sezgileriniz de geliyor. Bedensel bazı mesajlarla geliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Lütfen sezgilerinize daha çok güvenin ve kendinizi daha çok dinleyin arkadaşlar. Bunu yaparsanız size vaat edilen şey kupa onlusu, yani kadehlerin onlusu. Arkadaşlar siz gerçekten ya çok sıkıntılı, yani özetlemem gerekirse şu ikinci destenin açılımını büyük bir sıkıntıyı atlatmışsınız ama ne kadar, yani sıkıntınız ne kadar büyükse zaferiniz de o kadar güzel. Kupa onlusu. Okuyorum kartı. Dünyanın eğlence, cennetin gül bahçesine benzerim. Yani arkadaşlar kupa onlusu demek tamamlanmak demektir. Yani e, belki maddi olarak çok erken, yani çok büyük bir kayıp yaşadıysanız, az önce bahsettiğim şekilde büyük bir maddi kayıp yaşadıysanız size hemen toparlanma vaat etmiyor zaten kartlar ki bunu söylemek çok gerçekçi bir yorumlama olmaz. Gerçekçi olmayı her zaman severim. Maddi olarak çok büyük bir şey vaat edilmiyor belki. Belki yavaş yavaş toparlanacak. Evet olabilir. Eskisinden çok daha iyi olabilir. Ama o gücü kendinde bulup ayağa kalkmalısın. Öncesinde yapman gerekenleri yapmalısın. İşte bu açılımda bahsedilen o tavsiyeler. Ama duygusal olarak ve manevi olarak seni inanılmaz tatmin edecek bir hayat bekliyor seni. Yani yaşadıklarını kabullenip evet bunu şunun için yaşadım. Bundan sonra şuna dikkat edeceğim. Daha dikkatli olacağım. Sezgilerime güveneceğim gibi. Bunu yaptığın zaman işte dünyadaki cenneti yaşayacaksın diyor. Dünyanın eğlence, cennetin gül bahçesine benzerim. Kadehlerin onlusu Rumi. Arkadaşlar gerçekten burada her ne yaşadıysanız bilmiyorum ama çok ağır enerjiler var. Ağır şeyler yaşanmış belli ki. Bunu ben çok güçlü bir şekilde hissettim. Hatta bunu en çok hissettiğim açılımlardan birisi buydu. Onu söyleyebilirim.
Fakat şu iki kart, yani bakın ilk kart, ilk çıkan kart ve son çıkan kart, şifalanma zamanı ve Rumi'den kadehlerin onlusu. Hangi birini şifa için koyacağımı şaşırdım. Ama tabii ki şöyle yapalım. Rumi üste koyalım. Şifalanma zamanımız aklı olsun. Bu desteği seçen sevgili arkadaşlarım için en yüksek şifayı evrenden almaya niyet ediyorum. Umarım yaşadığınız her şey size birer tecrübe olarak en güzel şekilde döner ve bundan sonra kaybettiğiniz her şeyin yerine en güzellerini telafi edersiniz. Bugünkü açılımımız bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bir sonraki açılımda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Like and subscribe.